Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Temmuz ayında neler okudum, neler izledim bunları aktarmaya çalışacağım. Haydi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bu ay benim için birazcık kötü geçti diyebilirim. Çünkü hedeflerime tam olarak ulaşamadım. Biliyorsunuz ki her ay 2 cilt kitap okumaya çalışıyorum, bitirmeye çalışıyorum. Fakat bu ay bir kitap bile bitiremedim. Yani şöyle göstereceğim. Şu görmüş olduğunuz cilt bitmedi arkadaşlar. 150 sayfa falan diğer aya kaldı. Ağustos ayına kaldı. Bitiremedim. Yani şunu tek ayda bitiremedim. Bunun sebebini de birazdan açıklayacağım. Gerçi direkt söyleyeyim niye birazdan söylüyorsam. Bunun sebebi ise arkadaşlar bu ayın başlarında birazcık sıkıntılı süreçlerden geçtim psikolojik olarak. O yüzden çok fazla kitap okuyorsun gelmedi. Çok fazla bir şeyler izleyesim gelmedi. Ondan dolayı da burada bazı hedeflerimiz hep sekteye uğradı. Mesela biliyorsunuz ki her ay toplam 30 cilt manga okumaya çalışıyorum. Fakat bu 30 cilt olmadı. 23 cilt oldu. Onun dışında dizilerde yine bence hedefimizi tutturmuşuz, hatta geçmişiz diyebilirim. Bunun sebebi ise çoğu izlemiş olduğum dizinin dakika bazında baktığımız zaman çok kısa dakikaları var. Ondan dolayı da bölüm sayısına vurunca çok fazla bölümmüş gibi gözüküyor. 88 bölüm arkadaşlar. 88 bölüm dizi izlemişim. Onun dışında 9 tane de film izlemişim. Onun dışında da 9 film bitirmişim. Yani film kısmında da yine hedeflerimize ulaşabilmişiz. Hatta artı bir fazladan film izlemişim diyebilirim. Sadece kitap ve manga kısmında, yani okuma kısmında bu ay birazcık eksiklik çektim diyebilirim. Bunun sebebi ise dediğim gibi bazı özel sebeplerden dolayıydı arkadaşlar. Kendimi toparlamaya çalıştım. Şu an biraz daha iyiyim diyebilirim. O şekilde. Şimdi isterseniz arkadaşlar kitapla başlayalım. Bu ay hedeflerimde Bilgi Adamın Korkusu cildini bitirmek. Aynı zamanda da bunun yanında bir tane de kısa sayfadan oluşan bir cildi okuyup bu ayı kapatmak vardı. Fakat dediğim gibi 150 sayfa kadar kaldı arkadaşlar. Ağustos ayına sarkıttım. Maalesef bu şekilde oldu bu ay. Yapacak bir şey yok. Bu serinin detaylı incelemesi önümüzdeki aylarda büyük ihtimal gelir. Bunun bir tane daha arkadaşlar cildi var fakat o farklı bir hikaye anlatıyormuş sanırım. Yine de onu da okuyup bitirip o şekilde adam akıllı bir incelemesini yapmayı düşünüyorum. Kral Katili Güncesi serisinin. Hikayemizden anlatıyor. Zaten aslında çoğunuz biliyorsunuzdur bence. Öyle düşünüyorum. Quvote adında bir karakterimiz var. Ve biz Quvote'nin nasıl efsanevi Quvote olduğunu, o raddeye, o seviyeye nasıl geldiğini Quvote'nin ağzından dinliyoruz. Quvote bize başından geçenleri en başından başlıyor ve hikayeyi sonuna kadar götürecekken ama kitap Patrick Rothfuss, yani kitabın yazarı arkadaşlar, seriyi yarıda bırakıyor. Yani olacak iş değil. Çünkü hikaye çok güzel gidiyor. Quvote'nin sonu ne olacak ve Quvote'nin tavernasında, hikaye okuyanlar bilir, Quvote tavernasında aslında hikayeyi anlatmaya başlıyor. Kendi başından geçenleri anlatmaya başlıyor ve hikaye sanırım şu şekilde oraya bağlanacaktı. Quvote anlatacaktı ve biz şimdiye gidecektik. Yani Quvote'nin hikayesini anlatmış olduğu zamana gidecektik ve oradan da belli bir hikayeye bağlanıp büyük ihtimal serimizi yazarımız sonlandıracaktı. Fakat dediğimiz gibi Patrick Rothfuss arkadaşlar hikayeyi yarıda bıraktı. Bu güzelim hikaye yarıda kaldı. Gerçekten iç burkacak bir son diyebilirim şu güzel hikaye için arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bunu şimdi kenara bırakıyorum. Onun dışında mangalara gelecek olursak arkadaşlar, mangalardan da dediğim gibi toplam 23 cilt okudum. Maalesef yine eksik kaldı arkadaşlar. En az 7 cilt daha okumam gerekiyordu. Hatta ekstra da üstüne bence eklemem gerekiyordu. Fakat olmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle arkadan elime bir tanesini attım. Geçvel arkadaşlar, bunun incelemesi geliyor. Videosu çekildi, editlendi, kanala yüklendi. Kendisi günü geldiği zaman, saati geldiği zaman yüklenecek, kanalımda yer bulacak. Hikayesi ise şu şekilde arkadaşlar. Kiyomaru adında bir karakterimiz var, şu karakter. Kendisi asosyal fakat zeka bakımından çok üst seviyelerde. Bundan dolayı da birazcık aslında çevresi bakımından dışlanıyor. Her neyse bir gün kendisi odasında otururken odasının camından şu görmüş olduğunuz Geçbel karakteri lak diye hayatına giriyor şu karakterimizin ve hikayemiz de burada başlıyor. Bu çocuk kimdir ve bu çocuğun yanına gelen şu kırmızı kitabın hikayesi nedir, amacı nedir, kitap ne anlatmaktadır, içerisindeki anlamsız şekiller, sözler, sözcükler nelerdir, bunları öğreneceğiniz çok güzel, aynı zamanda da eğlenceli bir hikaye diyebilirim. Mangamızın detaylı incelemesi kanalıma gelecek. O videoda bekleyin. Onun dışında Mob Psycho 100 ilk cildini okudum arkadaşlar. Bu da çok eğlenceli, çok komik bir manga diyebilirim. Çizimleri zaten başlı başına sizi güldürmeye yetiyor arkadaşlar. Şöyle içinden bir tane örnek göstermek istiyorum. Misal şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şu karakter arkadaşlar size sakallı bir erkekmiş gibi gelebilir fakat kendisi kadın. Yani bunu burada hikaye okurken öğrendiğim zaman çok gülmüştüm ya. Şimdi çok fazla gülemiyorum ama ilk okurkenki halimi görseniz arkadaşlar bayağı bir güldüm yani o duruma. Lan dedim bu nasıl bir tip? Bu nasıl bir kadın? Ne iğrenç bir kadın.
Neyse, hikayesi ise arkadaşlar şu şekilde: psikolojik güçler olan bir karakterimiz var. Şu görmüş olduğunuz gibi mob karakteri. Kendisinin öfke seviyesi %100'e ulaştığında bir patlama yaşıyor. O patlamayı yaşadığı zaman mobun etrafında olmayın. Size sadece bunu söylüyorum arkadaşlar. Mob Psycho 100. Eğlenceli bir şey arayanlara, eğlenceli içerik arayanlara önerebileceğim bir manga. Onun dışında arkadaşlar Kaiju no 8 adlı manga serisinin ilk cildini okudum. Arkadaşlar hikayemizin konusu ise şu şekilde: evrenimizde canavarlar var. Bu canavarları öldüren özel bir tim var. Bir de bu canavarları öldürdükten sonra patlamalardan, çarpışmalardan dolayı pisleniyor ve berbat bir hale geliyor ya arkadaşlar. Aynı zamanda canavarın cesedi de orada kalıyor ya. İşte bu savaş harbi bittikten sonra oraya gelen bir birlik var ve orayı temizleyen, o canavarı temizleyen, canavarın leşini temizleyen bir birlik var. Bu birlikte çalışan Kafka adında bir karakterimiz var. Kafka bu birlikte çalışıyor fakat kendisi de o canavarları öldüren özel timde olmak istiyor. Fakat ilerleyen zamanlarda bu temizlik işini yaparken başına bambaşka bir olay geliyor ve kendisi de bir yaratığa dönüşüyor arkadaşlar. Hikayemiz de burada başlıyor. Değişik hikayesi olan, konusu olan bir hikaye Kaiju no 8. Bunu da yine shonen, aksiyon, fantastik içerikler arayanlar için önerebileceğim bir cilt diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar Şifacı Güncelerinin ilk cildini okudum. Şu şekilde göstereyim. Herkese hitap etmeyen bir manga olduğunu düşünüyorum. O kadar çok kişinin seveceğini düşünmüyorum. Belli bir niş kitleye hitap edeceğini düşünüyorum. O yüzden herkese önereceğim bir manga değil. Sakin, farklı bir içerik, farklı bir temada manga arayanlara önerebileceğim bir hikaye kendisi arkadaşlar. Detaylı incelemesine bakmak istiyorsanız da yine kanalımda bunun incelemesi mevcut. Oraya bir bakabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Ben Bir Kahramanım ilk cilt. Normalde arkadaşlar bu cildi okuyup bırakıp incelemesini yapacaktım. Fakat hikayeyi o kadar çok beğendim ki, hikaye beni o kadar çok içine çekti ki hemen ikinci cildi de okuyup bitirdim. Bende birinci ve ikinci cildi vardı. Şimdi an itibariyle 3 ve 4. cilt de elime ulaştı, geldi arkadaşlar. Seri Marmara çizgi basıyor. Umarım Marmara çizgi bu seriyi hızlı bir şekilde basar ve hızlı bir şekilde bitirir. Çünkü hikayesi mükemmel diyorum arkadaşlar. Mükemmel. Ama burada mükemmel deyip sanki herkese öneriyormuşum gibi olmasın, gözükmesin. Bunu arkadaşlar artı 18 yaşın üzerindeki kardeşlerime, arkadaşlarıma öneriyorum. Hikayesi ise şu şekilde: bir ana karakterimiz var. Şu karakterimiz görmüş olduğunuz gibi. Ve bu karakterimizin psikolojik sorunları var. Olur olmadık yerlerde olur olmadık insanlar görüyor. Aslında orada öyle insan yok ama o orada insan görüyor. Farklı değişik sanrılar görüyor. Bu karakterimiz psikolojik savaş verirken bu savaşı verdiği esnada bir de zombi salgını baş gösteriyor arkadaşlar. Dünyayı zombi virüsü sarıyor. Zombi salgını sarıyor ve insanlar bambaşka bir hayata gözlerini açıyorlar. Bir taraf zombilerle savaşıyor, bir taraf zombileri dönüşüyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Biz de burada Hideo karakterimizin başına gelenleri okuyoruz arkadaşlar. Hikaye çok gerçekçi işlenmiş, mükemmeldi arkadaşlar. Karakterin duygusunu o kadar çok içinizde hissediyorsunuz ki siz de sanki orada o zombi salgınına, zombi istilasına kapılmış gibi oluyorsunuz. Özellikle bir sahne var ki arkadaşlar, hatta 2 sahne diyebilirim. Aklımdan hala çıkmıyor. Çok güzeldi o sahneler. Mangaka o sahneleri mükemmel şekilde işlemişti ve bizlere çok güzel bir şekilde yansıtmıştı diyebilirim. Zombi salgını oluyor, istila başlıyor. Bizim Hideo karakterimiz sevgilisinin evine gidiyor fakat sevgilisinin kapısına vurduğu zaman sevgilisinden cevap alamıyor ve kendisi mektup deliğinden şöyle bir açıp aralayıp bakıyor. Sevgilisi yatakta fakat kendisine cevap vermiyor. Sonra sevgilisi yatağından kalkıyor, yatağa doğru geliyor. Kapıyı açıp Hideo'ya saldırmaya başlıyor ve Hideo da ne olduğunu şaşırıyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Ki gerçekte böyle bir şey başımıza gelse biz de herhalde şunu demeyiz: ulan bu zombiye dönüşmüş. Bunu demezsiniz yani arkadaşlar. Gözünüzün önüne çok sevdiğiniz birisini getirin ve size birden böyle saldırdığını düşünün. Aklınıza bence ilk başta zombi olduğu gelmez. Ne gelir? Lan bu çocuk acaba şu an uğur gezer mi? Lan kafayı mı yedi? Lan bu bir şey mi içti? Böyle türlü şeyler aklınıza gelir veya şaka mı yapıyor? Böyle şeyler aklınıza gelir. İşte bizim karakterimizin de aklına ilk başta böyle şeyler geliyor fakat sevgilisinin yapmış olduğu hareketler abartıya kaçtıkça, çok fazla değişik muhabbetlere geçtikçe anlıyor ki bu işte bir iş var. Bu işte olağanüstü bir iş var ve ondan sonra da yapması gerekenleri yapıyor arkadaşlar. O sahne çok güzeldi. Aynı zamanda bir de Hideo karakterimizin şehirden kaçış kısmı efsaneydi. Çok güzeldi. Çok güzel orayı resmetmişti bize mangaka. Yani şehirden kaçıyor, bir anda kaza oluyor. Kimse kimseye yardım etmiyor. Herkes kendi canının derdine düşmüş. Bir tarafta balkonda kadın çocuğuna saldırıyor. Çocuğu annesine ne yapıyorsun anne, yapma falan filan diyor. Bilmem ne, camlardan insanlar uçuşuyor. Yani çok güzel bir şekilde, olması gerektiği şekilde mangaka o sahneleri
resmetmiş diyebilirim. The Walking Dead temalı içerikleri sevenler, ciddi temalı zombi içeriklerini sevenler seriye kesinlikle bakmalı diye düşünüyorum. Çünkü kesinlikle seveceklerdir diye düşünüyorum. Bu arada niye böyle sürekli bulanık yaş? Kesinlikle seveceklerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Öneriyorum. Onun dışında Dışarıdaki Kız 1 ve 2. cildi okudum arkadaşlar. Dışarıdaki Kız manga serisi de gerçekten kendine has, tuhaf bir hikayesi olan, tuhaf bir dünyası olan, garip bir dünyası olan ve karakterleri de aynı şekilde garip ve tuhaf olan değişik bir manga serisi arkadaşlar. Herkese yine önerebileceğim, aslında herkese değil de şöyle söyleyeyim, farklı değişik bir manga serisi arayanlara önerebileceğim bir hikaye kendisi arkadaşlar. Buna da bakmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında şöyle göstermek istiyorum. Naruto'nun arkadaşlar 36'dan 52'ye kadar olan tüm ciltlerini okuyup bitirdim bu ay içerisinde. Şöyle koyuyorum. Manga serimiz birazcık çocuklara, küçüklere yönelikken birden bambaşka bir seviyeye geçiyor. Bambaşka bir seviye atlıyor ve hikaye bence asıl oradan sonra, o noktadan sonra mükemmel derecede kendisini okutuyor arkadaşlar. Sayfaları çevirirken o kadar çok heyecanlanıyorsunuz ki lan ne olacak? Naruto ve arkadaşların başına ne gelecek? Konoha köyünün son durumu ne olacak? Yani bambaşka bir hikaye arkadaşlar ya. Çok güzel. Herkese önerebileceğim bir seri diyeceğim ama zaten yani şu seriyi bilmeyen yoktur. Bunu herkese öneriyorum demek saçma olur diye düşünüyorum. Komik olur diye düşünüyorum. Naruto'yu zaten bilen biliyordur. Ben burada sadece Naruto hakkındaki görüşlerimi sizlere söyleyebilirim. Hikayeyi çok beğendim. Bayıldım. Efsane üçlü arasında kendisini 2. sıraya koydum arkadaşlar. 1. sırada One Piece var. 2. sırada Naruto var. 3. sırada da Bleach var arkadaşlar. Benim sıralamam bu şekilde. Hikaye mükemmel. Okuyun, okutun. Herkese öneriyorum. Let's go. Şimdi manga kısmı da bu şekildeydi arkadaşlar. Manga kısmını bu şekilde kapattık. Bir su içeceğim. Şimdi gelelim dizi kısmına arkadaşlar. Dizi olarak bu ay House of Dragon'ın 2. sezonunu izlemişim arkadaşlar. 2. bölüm ve 7. bölüm arasında, yani 2'den 7'ye kadar bütün bölümleri izlemişim. 8. bölümde gelmediği için izleyememiştim. O da şimdi geldi. Bugün yarın onu da büyük ihtimal izlerim arkadaşlar. Bu arada şöyle netlemeyi bir yapayım tekrardan. Bugün yarın izlerim onu da arkadaşlar, dediğim gibi. House of Dragon, Game of Thrones evrenini sevenler, 7 Krallığı sevenler ve Game of Thrones bittikten sonra yine o havayı tatmak isteyenler kesinlikle bakmalılar diye düşünüyorum. Onun dışında The Bear'ın 2. sezonunu izleyip bitirmişim. Aynı zamanda da 3. sezonda son bölüme kadar gelmişim fakat son bölümü bir türlü izleyemedim. Onu da yakın zamanda izleyip bitiririm arkadaşlar. The Bear'da arkadaşlar şu şekilde, aşçılıkla bir alakanız varsa, yemekle bir alakanız varsa, restoranla bir alakanız varsa, mutfakla bir alakanız varsa kesinlikle ama kesinlikle sizlere şiddetle önerebileceğim bir dizi diyebilirim. Zaten açıp izlemeye başladığınız zaman siz bu işlerle uğraşıyorsanız büyük ihtimal o dizide kendinizden de bir şeyler, bir parça göreceksiniz ve ister istemez o diziye bağlanacaksınızdır diye düşünüyorum. Hikayemiz 2. sezonda ve 3. sezonda birazcık daha mutfaktan çıkarak ailevi ilişkilere, insan ilişkilerine de odaklanmış diyebilirim. Oralarda, o kısımlar da gerçekten çok güzel ve etkileyiciydi. Dediğim gibi bu seriyi bu tarz insanlara öneriyorum. Yani mutfağı seven, yemeği seven insanlara önerebileceğim bir seri. Bir de kime önerebilirim? Farklı dizi arayanlara da önerebileceğim bir seri kendisi arkadaşlar. Onun dışında Young Sheldon dizisinin sezon 5'ten final sezonuna kadar bütün bölümlerini izleyip bu ay içerisinde Young Sheldon'ı da sonlandırdım. Young Sheldon'ın son 2 bölümü arkadaşlar, son 2-3 bölümü ya böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok ya. Aklıma geldikçe gerçekten yine üzülüyorum. Tekrardan üzülüyorum. Hikaye o şekilde hüzünlü bitmemeliydi ya. Keşke daha güzel bitseydi ya. Çünkü biliyorsunuz sitcom dizileri genelde eğlenceli olur. Tamam, üzüldüğünüz zamanlar da olur. Fakat genel itibariyle sizlerde güzel tatlar, keyifli tatlar bırakır. Young Sheldon da bu şekilde bende keyifli tatlar bıraktı. Fakat son kısımda keşke yemeğe acı eklemeselerdi. Yani yemek tatlı bir şekilde bitseydi. Yani yemeği yedikten sonra sonu tatlıyla bitirseydi. Keşke o şekilde olsaydı. O şekilde bitirselerdi. Son 3 bölüm gerçekten ağlattı arkadaşlar. Burada itiraf ediyorum. Gerçekten ben de son 2-3 bölümde ağladım diyebilirim. Çünkü ya şimdi çünküsünü söylersem çok büyük bir spoiler vermiş olurum. O yüzden o spoiler'ı sizlere vermek istemiyorum. Sonradan izleyecek olanlara vermek istemiyorum veya şimdi izleyenlere vermek istemiyorum. Bir şey demiyorum. Kendiniz izleyin, görün. Büyük ihtimal sizler de hüzünleneceksinizdir diye düşünüyorum. En azından ağlamasanız bile gözleriniz kesinlikle ama kesinlikle dolacaktır diye düşünüyorum. En ufak bir şeyde ağlayanlar ise hüngür hüngür ağlayacaktır.
Onlara peçete yetmeyecektir. Onlara rulo yetmeyecektir diye düşünüyorum. Ve Young Sheldon'da yine sitcom severlere öneriyorum arkadaşlar. Onun dışında İblis Keser Demon Slayer animesine başladım. Normalde mangasını okuyacaktım fakat genelde herkes mangasından ziyade animesini önerdiği için ben de animesini merak ettiğim için daha çok animesini merak ettim. Çünkü bir de Instagram'da bazı sahnelerine denk geldim. Yani dövüş sahneleri gerçekten efsane yapılmış, efsane resmedilmiş. Sırf o dövüş sahneleri için bile bence anime izlenir arkadaşlar. Ve izlemeye başlayınca da gerçekten öyle olduğunu gördüm. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel. Hem duygusal açıdan sizi çok güzel bir şekilde besliyor. Hem savaş sahneleri açısından sizi çok güzel bir şekilde besliyor. Evreni açısından, evren bakımından sizi çok güzel bir şekilde besliyor. Hem de animenin müzikleri mükemmel. Seriyi arkadaşlar şuradan şuraya çıkartıyor. Yani arşa çıkartıyor. Bence İblis Keser'in bu kadar çok popüler olmasında müziklerin de çok büyük bir payının olduğunu düşünüyorum. Çünkü müzikleri gerçekten sizi o kadar çok gaza getiriyor ki arkadaşlar veya hüzünlendiriyor ki çok güzel yapmışlar. Müzikleri bu anime serisinde müzikleri kim üstlenmişse onların buradan ellerini öpüyorum. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Ellerinize sağlık. İblis Keser'i yine herkese öneriyorum ama ben neyi öneriyorum arkadaşlar? Zaten izleyen izlemiştir. Efsane seri, bilinen bir seri, popüler bir seri. Zaten izlemişsinizdir. Siz çoktan bitirmişsinizdir. Onun dışında bir de mangasından devam edip orayı da bitirmişsinizdir diye düşünüyorum. Neyse. Onun dışında dizi kısmında bu şekilde kapatıyorum. Şimdi geliyorum film kısmına. Arkadaşlar Temmuz ayına Godfather 2 filmiyle giriş yaptım. Baba filmiyle giriş yaptım. Normalde geçtiğimiz aylarda ilk filmi izlemiştim. Fakat ikinci filmi de açmıştım ama ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Bir şey olmuştu. Film yarıda kalmıştı. Hatta yarıya bile gelememiştim. Yani bırakmıştım izlemeyi. Kısmet bugüneymiş. Temmuz ayınaymış. Film gerçekten çok güzeldi ve birçok dalda da arkadaşlar Oscar ödülü kazanmış bir film arkadaşlar kendisi. Aynı zamanda da şöyle bir şey var. İlk defa ilk filmden daha fazla ödül alan, daha fazla sevilen devam filmi olan filmdir Godfather 2 arkadaşlar. Yani burada da çok büyük bir önem taşıyor kendisi. İkinci filmde ne anlatıyor? Şu şekilde Michael Corleone artık başa geçiyor arkadaşlar. Bir yandan biz Michael Corleone'un bu başa geçiş serüveninde başına gelenleri izliyoruz. Bir yandan da efsanevi baba Don Vito karakterinin gençliğine dönüyoruz. Nasıl Don Vito olduğunu adım adım ilmik ilmik bizlere film bunu işliyor, gösteriyor ve sonda da çok güzel bir kapanış yapıyor kendisi. Don Vito kısımları gerçekten çok güzeldi ve sürekli o kısımları ben izlemek istedim. Keşke oradan daha fazla işleseymiş, oradan daha fazla görüntüleri bizlere gösterseymiş diye düşünüyorum. Belki de o sahneleri sevmemin sebebi Don Vito'nun gençliğini Robert De Niro'nun canlandırması olabilir. Robert De Niro gerçekten bu işin üstesinden öyle güzel gelmiş ki, öyle güzel canlandırmış ki yani izledikçe izleyesiniz geliyor arkadaşlar. İzledikçe izleyesiniz geliyor. Sürekli Don Vito'yu göresiniz geliyor. Mükemmeldi. Herkesin eline sağlık diyorum burada. Zaten Godfather'ı seriyi bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Belki genç kardeşlerim, küçük kardeşlerim bilmiyordur. Çok ağır filmdir arkadaşlar. Ve filmin süreleri oldukça uzundur. Genelde 3 saatten oluşuyor. 1 ve 2 de sanırım öyleydi. Yani 3 saatten oluşuyor. Ve genelde çok yavaş ilerliyor film. Yani çoğu kişinin seveceğini düşünmüyorum. Ama bizim gibi olgun insanların çok bayılacağını düşünüyorum diyebilirim. Onun dışında bu ay içerisinde 2 tane animasyonumu izledim ve bu kısımda da yine görevimi tamamladım. Bir tanesi Big Hero 6 yani Big Hero 6. Büyük kahraman 6 mı oluyor? İşte her neyse. Big Hero 6. Ben buraya zaten şeyini koymuşumdur onun. Onu izleyip bitirdim. Bu animasyonu izlerken arkadaşlar bazı sebepler demiştim ya. O sebepler o dönemlerde ortaya çıktığı için bu animasyonu da izlerken böyle çok ne izlediğimi hatırlamıyorum. Yani yarım yamalak izledim arkadaşlar. Siz kendiniz izleyin bir bakın. O yüzden çok bir şey diyemiyorum. Onun dışında bir de Shrek serimizin ilk filmini izledim. Zaten Shrek'i de bilmeyen yoktur. Shrek'in neden ilk filmini izleyip devam ettirmedim onu ben de bilmiyorum arkadaşlar. Onu bana sormayın. İlerleyen günlerde devamını da getiririm diye düşünüyorum. Onun dışında Titanic filmini tekrardan bir izledim. Ben Titanic filmini arkadaşlar en son ortaokuldayken ve lisenin başlarındayken izlemiştim. Yani yaklaşık 11-12 sene önce. Yani çok önceden izlemiştim. Yani ben bunu izlediğimde daha tüplü televizyonlar vardı arkadaşlar. Düşünün. Bir kere daha izledim ve burada izlediğimde kesilen sahnenin çok fazla olduğunu gördüm. Yani benim zamanında izlemiş olduğum filmde çok fazla kesilen sahne olmuş. Mesela film ilk başlarken lan dedik biz acaba Titanic'i mi açtık yoksa bunun belgeseli tarzı bir şey mi açtık diye düşünürken meğersem öyle değilmiş. Filmin başları bayağı bir uzunmuş. Hani bizim Rose karakterimizin yaşlı hali bizim arama ekibine hikaye anlatmaya başlıyor. Hikayemiz aslında oradan başlıyor. Normalde bizim televizyonda yayınlanan kısımda. Aslında öyle değilmiş arkadaşlar. Oraya gelirken de epey bir şeyler oluyor. Onun dışında farklı mevzular da var. Onlar da yine
hep kesilmiş bizim izlediğimiz versiyonda. Buradan tekrardan Netflix'ten temiz bir şekilde izledim. Güzeldi. Titanic'de zaten yine bence bilmeyen yoktur ama yine de aşk temalı içerikleri seviyorsanız ve izlememişseniz hemen bir koşup izleyin derim. Onun dışında geçtiğimiz yıllarda, hatta bu yıl çıkmıştı sanırım, Hayalet Avcıları filmini izledim. Çok beğenemedim ben bu Hayalet Avcıları filmini. Çok basit, çok sıradan bir filmdi diyebilirim. İşte hayaletler var. Bizim de hayalet avcılarımız var. Hayalet avcıları bu hayaletleri avlamaya çalışıyor. İşin özeti aslında bu şekilde arkadaşlar. Ne eksik ne fazla. Basit, sıradan bir filmdi. Yani kafa yormayacak basit bir şey, çerezlik bir şey. Oturayım da bir şeyler izleyeyim istiyorsanız Hayalet Avcıları seri diyorum hep de ya, bu mangalardan anlaşmışım. Filmine bakabilirsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Onun dışında Deadpool vs Wolverine filmine gittim. Mükemmel bir filmdi. İzlerken çok keyif aldım. Uzun zaman sonra ilk defa Marvel filminden gerçekten dakikası, saniyesine çok keyif alarak izledim arkadaşlar. Sizlere de şiddetle tavsiye ediyorum. Zaten bu kanalı izliyorsanız ve bu kanalı takip ediyorsanız ki filmleri de takip ediyorsanız bence Deadpool vs Wolverine filmini kaçırmamışsınızdır diye düşünüyorum. Marvel evrenini de seviyorsanız zaten onlar da hiç kaçırmamışlardır. O yüzden pek de bir şey söylemeye gerek yok. Ben burada sadece kendi görüşlerimi belirsem yeterli. Ben bayılarak izledim, keyif alarak izledim. Bakalım bu filmden sonra başımıza daha neler gelecek. Marvel evreni bence bu filmden sonra artık birkaç basamak daha artık adım attı, seviye atladı diyebilirim. Umarım bu şekilde seviye arttırarak daha da ileriye götürürler diye umut ediyorum. Onun dışında Memento filmini izleyip bitirdim arkadaşlar. Memento filminin yönetmen koltuğunda Christopher Nolan oturuyor. Buradan Nolan abimize selamlarımızı iletiyoruz. Burada da arkadaşlar ana karakterimiz Leonard'ın çok tuhaf bir hastalığı var. Kendisi belli bir dönemi, belli bir geçmişi hatırlıyor. Ve o geçmişten sonrasını daha hiç hatırlamıyor arkadaşlar. Yani şimdi de olan şeyleri yaşıyor ve birden unutuyor. Tekrardan o anları yaşamamış gibi her şeyi unutuyor arkadaşlar. Sadece işte belli bir kısmı hafızasında, yani eskiler hafızasında kalıyor. Hafızasına yeni bir şey, yeni bir anı ekleyemiyor, alamıyor kendisi. Sallıyorum, bende o hastalık var. Gidiyorum birisiyle tanışıyorum, konuşuyorum. 5 dakika geçiyor ve o kişiyle tanıştığımı, o kişinin kim olduğunu, buraya neden geldiğimi, her şeyi birden unutuyorum arkadaşlar. Bu hastalığımı bildiğim için de her yerime tuhaf yazılar yazıyorum. Şu kimdir? Şu adama dikkat et, bilmem ne. Fotoğraflar çekiyorum. Şu araba benim arabam. Bir mekanı çekiyorum. Bu mekan şu mekan falan filan. Böyle her yere fotoğraflarla yazarak, oraya da açıklamalar yaparak bu şekilde hayatımı idame ettirmeye çalışıyorum. Böyle bir adamın olduğunu düşünün arkadaşlar. Leonard karakteri ve bu adam bu hastalıkla savaşırken bir yandan da karısının katilini aramaya çalışıyor. Onun kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Biz de burada Leonard karakterinin başına gelenleri izliyoruz diyebilirim. Çok tuhaf, değişik bir hikayesi vardı arkadaşlar. Bu filmi izleyecekseniz pür dikkat izlemeniz gerekiyor. Hiçbir şey atlamamanız, kaçırmamanız gerekiyor. O yüzden dediğim gibi dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Bence bu film şöyle başlıyor arkadaşlar. Sondan başlıyor, başa doğru gidiyor. Film bu şekilde başlıyor. Sondan başlayarak başa doğru gidiyor. Öyle diyebilirim sizlere. Güzel bir hikayeydi. O kısmı da bence film bakımından, film tekniği bakımından çok güzel, çok keyifliydi diyebilirim. Son olarak arkadaşlar Parasite filmini izledim ve bu ayı kapattım diyebilirim. Parasite filmi de ilk çıktığı zaman çok fazla konuşulmuştu ve çok fazla kişi tarafından beğenilmişti diye hatırlıyorum. Ben de bu ay izledim arkadaşlar. Bitirdim dediğim gibi. Parasite filmde şu şekilde fakir bir aile var ve bu fakir ailenin erkek çocuğu zengin bir ailenin çocuğuna özel ders vermek için o ailenin yanına gidiyor. O ailenin evine gidiyor ve o aile tarafından işe alınıyor, kabul ediliyor ve orada işe başlıyor arkadaşlar kendisi. Daha sonrasında bu ailenin içerisine kendi aile bireylerini sokmaya çalışıyor. Yani nasıl sokmaya çalışıyor? Babasını o zengin adamın şoförü olarak içeri almaya çalışıyor. Kız kardeşini diğer çocuğun özel eğitimi için oraya almaya çalışıyor. Annesini hizmetli olarak içeriye almaya çalışıyor ve bunları da başarıyor arkadaşlar. Biz de burada bu garip ailenin garip hedeflerini izliyoruz. Hikaye bambaşka yerlere gidiyor. Bambaşka bir halle, kontrolden tamamen çıkıyor arkadaşlar. Film gerçekten güzeldi, keyifliydi. Yine herkese tavsiye edebileceğim bir film, Parasite filmi arkadaşlar. Yine ama burada şunu da söyleyeyim, bence artı 18 diyebilirim. Her neyse, film kısmı da bu şekildeydi arkadaşlar. Bayağı bir yoruldum anlatırken sizlere. Konuşacak dermanım kalmadı. Şöyle bir yudum kahve içeceğim. Sizler bu ay içerisinde neler okudunuz, neler izlediniz? Bunları aşağı yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü onları okumayı seviyorum. Çok merak ediyorum sizler neler yaptınız, neler ettiniz. O kısımlar gerçekten keyifli oluyor. O yüzden lütfen bu videoyu buraya kadar izlediyseniz sizler de yorumlar kısmına giderek neler izlediniz, neler okudunuz bunları yazabilirsiniz. Az şey okudum, az şey izledim diye yazmak istemiyorsanız yine de bence yazın. Bakalım neler okumuşsunuz, neler izlemişsiniz. Hep birlikte görelim, konuşalım, sohbet muhabbet olsun diyorum. Başka da diyecek bir şey kalmadı diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.
bakın, cici bakın. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanalıma abone değilseniz abone de olursanız çok sevinirim diyorum. Ben kaçıyorum. Bye bye arkadaşlar.